Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda dileyen arkadaşlarım WhatsApp'taki ücretsiz şifa grubumuza dahil olabilirler açıklamalar kısmındaki linkten. Bu grupta da günlük his yüklemelerini yaptığımız, şifa çalışmalarını ve bilgilendirmeleri paylaştığım grubumuz. Dilerseniz siz de dahil olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde ağacın ruhu olarak geliyor. Kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor dedi. Korkmak, gölge çalışması ve nostalji kartı geldi. Şimdi gün enerjisine baktığımızda aklınızdaki kişi genel olarak artık hayatında köklü bir değişim ve dönüşüm istiyor diyebiliriz. Ailesiyle ilgili, kökleriyle ilgili bazı konuları netleştirmek istediği bir süreçte olabilir. İlişkilerini artık daha sağlam, daha böyle kendisine güven verici şekilde oluşturmak istiyor olabilir. Şimdi burada biraz geçmişte yaşadığı şeylerin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz bu kararı vermesinde. Ciddi bir nasıl söyleyelim, korku enerjisi var. Şimdi korkmak kartı geldi. Gölge çalışması ve nostaljiyle beraber geldiği için bakın burada evet korku var ama gölge çalışmasıyla beraber geldiği için hayatındaki bu korku enerjisinin onun ne kadar negatif şekilde etkilediği, onun ne kadar böyle geriye çektiğini fark etmeye başladığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi nostalji kartıyla beraber geçmişten beri hep aynı korku döngülerinden geçiyor olabilir. İşte güvensizlik olabilir, bağlanamamak olabilir. Buradaki enerji ona geçmiş ilişkilerinden de geliyor olabilir ya da atasal bazı durumları da aktarıyor olabilir. Ama artık köklü olarak, gerçek manada köklü olarak bir değişim yapma isteği içerisinde kendi karanlığıyla yüzleşmek isteyen bir enerjide geliyor aklınızdaki kişi. Bunun sebebi de daha sağlam temelleri olan bir beraberliğin içerisinde. Bu her açıdan. İşte ailede daha sağlam temellerin olması, daha sağlıklı ilişkilerin kurulması, iş hayatında daha sağlam, daha sağlıklı ilişkileri kurmak adına hayatın her alanında bunu gerçekleştirmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Harekete geçme, kıskanç ve paylaşmak istemeyen, kaderin müdahalesi, kaçış ve zafer kazanma. Şimdi genel olarak hayatında bir kaybetme korkusu olabilir. Bu kaybetme korkusuyla beraber aldığı kararlar onu ciddi şekilde yoran bir enerji oluşturmuş olabilir. Harekete geçmesiyle ilgili, onu aslında harekete geçmeyle ilgili adımlar atmak istediği noktada işte o kaybetme korkusuyla, kendine layık görmeme korkusuyla, durumuyla beraber, duygusuyla beraber hep bir kaçışa yönlendirmiş olabilir. Diyelim ki bir işte yeni bir başlangıç yapmak istiyor ama diğer taraftan o korku, kaybetme korkusuyla beraber ya şimdi sen bu işi bırakacaksın, başka bir işe geçeceksin, elindekiler giderse, yok yok burası iyi diyerek onun yeniliklere, yeni başlangıçlara kendini kapatmasına sebep olmuş olabilir. Bu yüzden de artık bunları geride bırakmak istiyor. Özellikle kaderinle ilgili şöyle bir inancı olabilir. Yani bazı insanlar der ya benim kaderim kötü, işte kaderimde hiç iyi bir şey yok gibi. Şimdi buradan genel olarak bu zamana kadar hep böyle kaderinin kötü olduğuna dair bir e, inancı olmuş olabilir bu kişinin ama artık bu alanı değiştirmek istiyor. Yani diyor ki hayır ben artık işte korkularımı yenip işte kaderimin de güzel şeylerin olduğunu ya da bu kaderi güzelleştirebileceğime dair olumlu sonuçlar alabilirim dediği bir durumun içerisinde. Genel olarak gidişatla ilgili değişim ve dönüşüm yapmak istiyor. Şimdi aktif enerjiye baktığımızda şimdi bize bu kart der ki duadan bahseder, hazırlıktan bahseder, kutsal ritüellerden bahseder. Burada artık sistemin de ona yardım edeceğini düşünen bir inancı var. Burada belki biraz spiritüel yardımlar almış olabilir, belki manevi yardımlar almış olabilir.
hayatının değişip dönüşebilmesiyle ilgili ya da böyle olduğunun farkında bile olmadan bazı işte şunu şunu yap bak değişecek gibi destekler almış olabilir. Bunlara da inanıyor açıkçası. Yani inanarak yaptığı bazı çalışmaların olduğunu söyleyebiliriz. Biraz durumu var. Artık yeter durumu var. Yani artık tamam, dayanacak gücüm kalmadı denildiği noktada açılmaya başlar ya o alan. Burada öyle bir alan var diyebiliriz. Ayrıntılı bakalım. Aklınızdaki kişinin hayatında, iş hayatında, sizinle ilişkisinde ve aile hayatında neler olabilir? Yıldız, Kupa Kralı ve Kupa Kraliçesi. Bir kart daha alacağım buraya. Bir kart daha. Neden kartları aldığımı söyleyeyim. Şimdi yıldız kartı bize başarılı olmaktan, yıldız gibi parlamaktan bahseder. Ama bazen de yani farklı bir anlam olarak da daha doğrusu karmalardan da bahseder. Aldığım kartlardan ikincisi dünya kartıydı. Dünya kartı da yenilikten bahseder ama o da karmadan bahseder bize. O yüzden karmik durumla ilgili değerlendirmek için kart almıştım. Ama dedi ki karma var burada. Şimdi iş hayatıyla ilgili karmik bir durumu olabilir. Özellikle şimdi bu alanda dişil enerjiyle ilgili çalışmalar yapması gereken bir aklınızdaki kişi var. Kadın olsun erkek olsun hiç fark etmiyor. Dişil enerjiyle barışmayan bir enerjisi var. Barışmamış. O alanı belki reddeden, o alanı kötü gören bir enerjide. O yüzden de biz bu kişinin bolluğunun, bereketinin, kazancının etkilendiği bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada dişil enerji yaratım enerjisidir. İmparatoriçe de yaratımdır, bolluktur, berekettir. Şimdi bu konularda atalarından gelen ya da geçmiş yaşamlarından karmik bazı durumlar olabilir. Özellikle buradaki karma biraz şimdi işle ne alakası var diyecek olabilirsiniz ama sanki böyle yarı yolda bırakılmış bir partner olabilir. Ya da iş hayatında bazı iş hayatıyla ilgili ne diyelim, iş ortağını yarı yolda bırakmış bir atası olabilir. Kendisi böyle bir durumun içerisinde kalmış olabilir. İkili ilişkilerde maddi durumlar devreye girmiş ve burada bazı yanlışlar yapılmış olabilir gibi gibi gibi. Buradaki alan geçmişte yaşanan bu durum ya da bu karmik durum diyelim, onun iş hayatındaki o ilerlemesine, parlamasına engel olan bir durum yaratıyor. İşte belki buradaki bir hak yemek onun maddi olarak iflasına sebep oluyor örnek olarak gibi. Şimdi birçok şey olabilir. Çok böyle özel bir alan. Genel bilgi vermek çok böyle genel örnekler çok böyle akılla yatan şeyler olmayabilir. Konuşamadım. O yüzden çok mantıklı gibi gelmeyebilir ama bu tarz durumların özeline baktığınızda, indiğinizde anlıyorsunuz. Şimdi diyorsanız ki ben böyle şeylere hiç inanmam. Karma falan deme bana diyorsanız eğer. Şimdi burada şöyle bir enerji var diyebiliriz. Hayatında bir şeyleri oluşturmak isteyen bir enerjisi var. Yani kendinin aslında çok yetenekli olduğunu, çok başarılı olduğunu, bu potansiyele sahip olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Bu noktada biraz güven problemlerinden kaynaklı yeni başlangıçlara kendini kapatmış olabilir. İstediği, arzuladığı şeylere ulaşabilmek adına yeni başlangıçlar için kendini zorlamak istediği bir süreçte olabilir. Bir kadından destek alacak olabilir, anneden olabilir, bir kadından olabilir, maddi bir destek alacak olabilir, manevi bir destek alacak olabilir ya da böyle bir patronu olabilir. Artık bu alanda yenilikler yapmak istediği bir sürecin içerisinde kendini güvenli alana atmak istiyor. Bu istekleri ve arzuları içinde gerekli ve yeterli potansiyele sahip olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Özel hayatla ilgili neler olabilir dediğimizde bir kaçma durumu var bu kişinin. Burada da bir kaçma var, orada kaçma var. Uzaklık var. Şimdi Kupa Kralı, kaçış ve tutku geldi. Şimdi Kupa Kralı artık partnerin duygularını anlama süreçlerinden bahseder. Hem duygusal olarak hem de zihinsel olarak dengeye gelmekten bahseder. Dengeli bir şekilde harekete geçmekten bahseder. Ve en önemlisi aslında bilinçaltının farkına vararak artık karanlık tarafın değil de aydınlık tarafın onu yönetmesine izin verdiği bir süreçten bahseder bize kişinin.
Ancak burada artık şöyle bir enerji var. Ne kadar farkına varsa da bir şeylerin, tutku enerjisi yüksek size karşı harekete geçmek, daha böyle net adımlarla gelmek isteyen bir enerjide değil. Şimdi burada sizin ne istediğinizi biliyor, ne arzuladığınızı biliyor, nasıl davranması gerektiğini biliyor. Tutku enerjisi de yüksek ama kaçıyor. Neden? Bunu soralım. Neden kaçıyor? İmparator. Eril enerjisine güvenemiyor olabilir ki dedik ya, dişil enerjiyle çok böyle şey yok, arası iyi değil dedik. Şimdi burada eril enerjisine güvenemiyor olabilir çok fazla. Egosal bir durumun içerisinde olabilir. Baba ile ilgili sorunları olabilir. Yani babada göremediğim, şimdi nasıl söyleyeyim, bakın, imparatorcu ve imparator, anne ve baba gibi düşünün. Şimdi bu enerjide anne dişil enerjiyi yansıtamayıp evdeki eril enerji olduysa eğer, rollerin değişmesiyle beraber o ailenin içerisindeki çocukların da tüm dengeleri değişir. Burada harekete geçebilecek, gücünü gösterebilecek, ben yaparım diyebilecek bir enerjide olmayabilir aklınızdaki kişi. Özellikle video izleyen arkadaşım kadınsan, aklındaki kişi, bu kişi, kalbindeki kişi den beklediğin şey harekete geçsin, yapsın, işte erilliğini göstersin diyorsanız eğer, bunu yapabilecek potansiyelde kendini hissetmiyor. Çünkü o erili içsel olarak hissedemeyen bir enerjisi var. Kaçmayı tercih ediyor. Sorumluluk almayı çok istemiyor, en azından şu an. Aile hayatıyla ilgili neler olabilir dediğimizde, Kupa Kraliçesi, şefkat ve merak kartı. Şimdi birçok şeyi merak ettiği bir sürecin içerisinde ailede bazı gizli saklı şeylerin olduğunu düşünüyor olabilir. Şefkati çok hissedemeyen bir kişi olabilir. Şimdi sandık destesi biraz karanlık bir destedir. Yani normalde işte mutluluk der ama mutluluk orada biraz şeydir. Kavuşulamayan bir mutluluktur, öyle diyeyim. Kupa Kraliçesi ile beraber, şimdi Kupa Kraliçesi duygularını, isteklerini aktarabilen, sevgi dolu yaklaşımlarda bulunan bir kişiden bahseder bize. Özellikle şimdi buraya kadar uyumlandıysanız, farkındasınız, biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, hiç fark etmiyor. Burada anne ile ilgili sorunu olan biri varsa karşınızda, bakın, geçmişe özlem, çocukluk dönemleri. Şimdi burada çocukluğundan itibaren şefkat görmemiş biri olabilir. Ve bu şefkate çok ihtiyaç duyan biri olabilir. Ve bu konularda artık böyle netleşmek isteyen bir enerjisi olabilir ama merak içinde bir kart alacağım şimdi buraya. Neden böyle olduğunu soruyor olabilir. Yani sorguluyor olabilir. Ailede bağlarla ilgili bir kopukluk var. Sevgi bağının geçişiyle ilgili bir kopukluk var diyebiliriz. Yani bazı şeyleri yavaş yavaş farkına varmaya başlamış olabilir, sorgulamaya başlamış olabilir ve anlamaya çalışan bir enerjide olabilir. Yani şefkat görmediği örneğin anneden, neden şefkat görmediğini anlamaya çalışıyor olabilir. Zor bir enerji şu an. Biraz özellikle diyorsanız ki aileyle ilgili sorunları zaten var, anne babayla anlaşamayan bir enerjide. Burada manevi olarak da kendini yükseltememiş biri olabilir. Bu ne demek? Çünkü ailedeki güven, şimdi güven problemlerinin en altına baktığınızda güven probleminin altındaki durum yaratıcıya güvendir. Kişi ne kadar bilinçli taraftan dese de ben güveniyorum, nasıl güvenilmez mi yaratıcıya falan, ama inancına göre. Buradaki güven, yani işte benim kaderim kötü, ben iyi şeyler bana gelmiyor. İşte yaratıldım ama güzel şeylere layık görülmedim gibi bir sürü şeye söyleyebiliriz burada. İşte buradaki o güvensizlikle beraber hayatının her alanına o güvensizlik ve mutsuzluk enerjisini yayıyor diyebiliriz. Bir şey daha söyleyecektim ama gitti. Aklıma gelirse söylerim. Şimdi sizin hayatınızda neler olabilir dediğimizde, tilki metafor olarak geliyorsunuz. Tamahkar, menfaat peşinde koşan, kurnazlık yapan, kandıran. Dönüş, özler ve anlayış kartıyla. Şimdi burada şöyle bir enerji var.
Artık daha net görmeye başladığınız bir süreçtesiniz. Bu kalp size der ki net görüşten bahseder. Sezgilerden, sezgilerin artmasından bahseder ve ayrıntılardaki o durumu görebilmekten, değiştirip dönüştürebilmekten bahseder. Şimdi bu noktada kurnaz enerjilerdesiniz. Çünkü hayatınızdaki bazı şeylerin değişmesini, dönüşmesini istiyorsunuz. Ki bu dönüşlerden biri de aklınızdaki kişinin size dönmesi. Burada birçoğunuz şöyle düşünüyor olabilir. Yani bilinçli olarak olmasa bile işte o gelirse, o tekrar bana gelirse ben değerli olduğumu hissedeceğim. Ya da birinin hayatınızda olması sizin değerli olup olmadığınızın kriteri olabilir. Çünkü değersizlik duygusu olduğu için onay bekliyorsunuzdur. Bu yüzden de yani bilinçaltı durum olarak baktığımızda. Şimdi bu noktada daha çok böyle nasıl dönebilir, daha güzel enerjilere nasıl kavuşabilirim diye düşündüğünüz, biraz akıl çalıştırdığınız bir süreçtesiniz. Anlayışınız artıyor, görme durumunuz artıyor. Ayrıntıları görebiliyorsunuz. Bu ayrıntı bazılarınız için güzel manada olabilir. Bazıları için de karşınızdaki kişinin size gelmesi adına bir ayrıntı olabilir. Şimdi burada öyle bir enerji var ki bakın iki taraflı. Şimdi bir tarafta böyle akıllıca davranma isteği var. Çok güzel. Ama diğer tarafta da biraz isteklerim olsun niyetiyle her şeyi yapabilme enerjisi var. Şimdi dengeyi kurmak çok önemli dedik ki her zaman. Tüm açılımlarda bunu söylüyoruz aslında. Burada da o dengeyi güzel kurmanız gerekiyor. Nefis biraz böyle, nefs böyle biraz çok ince bir çizgi. Orayı lütfen çok dikkat edin. Çünkü küçücük bir durum sizin hayatınıza negatif şeylerin gelmesine sebep olabilir. O yüzden özgür iradeye de müdahale etmeden kendi değişime dönüşümünüz adına çabaladığınız bir süreç olmasına özen göstermenizi dilerim. Dalgın ve düşünceli, vicdan ve merhamet, sükunet ve sessizlik, aile ve yuva, peza ve boşlukta hissetme geldi. Burada birazcık var. Kendinizi yok sayıyor olabilirsiniz. Yani burada değersizlik duygusu çok yüksek geldi aslında size de. Şimdi buradaki o değersizlik duygusuyla beraber hayatınızda biri olmadığında ya da sevdiğiniz kişinin yanınızda olmama durumu sizi boşlukta hissettiriyor olabilir. Aile ve yuva olmakla ilgili çok ciddi istekleriniz olabilir ama bunların önünde de çok engeller olduğunu düşünen bir yapınız olabilir. Çok fazla. Evet, çok düşünüyorsunuz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Biraz sessiz, sakin enerjilerdesiniz ama burada şu enerjiyi çok fazla aldım. Şimdi örneğin sürekli şeyden bahsederiz, bağlanma stillerinden. Şimdi kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişi çok böyle merhametlidir, şefkatlidir ama kaygıları arttığında karşısındaki kişiye o melek görünümlü kişi şeytana dönüşebilir. Yani bu çok ince bir şeydir. Çünkü oradaki kendini korumak ve o yaralarının ona verdiği acıyı tekrar hatırlamasıdır. Tekrar tekrar aynı acıları yaşamasıdır. O yüzden bir koruma gibi düşünebiliriz. İşte aslanın normalde sakinken ona bir zarar verirseniz işte parçalayabileceğini düşünün. Öyle bir enerji var. Burada merhametinizle gidip gelen enerjilerdesiniz. Bu konuda kendinize maskeler takıyor olabilirsiniz. Yani bazı şeyleri görmezden geliyor olabilirsiniz. Şunu diyor olabilirsiniz. Ben haklıydım. Haklıyımın arkasına saklanan bir enerji var gibi. O bana bunu yaptı. Ben de o yüzden bunu yaptım. Evet, böyle olmuş olabilir ama asıl belki de orada sınav onu yaptığında onu yapmamaktır. Belki o canınızı yaktığında o ya da herhangi bir canınızı yaktığında orada aynı şekilde onun canını yakma odaklı değil de neden bunu yaptığını düşünmek ya da neden sizin böyle bir durumu hayatınıza çektiğinizi düşünmektir belki oradaki sınav, açılacak kapı. O yüzden biraz buna dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bu haftaki açılımlarda biraz sesim kötü çıkmış olabilir. Biraz yoğun olduğu için çok konuşmaktan kaynaklı biraz sıkıntı oldu sanırım. Kötü geliyorsa affola. Şimdi biri seçen arkadaşlarım. Değnek prensi. Yeni başlangıçlar istediğiniz bir süreçtesiniz. Bazı haberler alacak olabilirsiniz. Hayatınıza yeni girmek isteyecek olan kişiler olabilir. Hatta sizden küçük kişiler de olabilir. Yaş olarak.
Aslında güzel bir enerji var. Burada bakış açınızı değiştirerek güzel şeylere odaklanmanızda fayda olabilir. Yani burada belki şey gibi bile düşünebilirsiniz. Yani yeni bir ilişki başlangıcı gibi değil ama belki de sizinle görüşmek isteyen, sizinle sohbet etmek isteyen bir kişiye küçük bir şans vererek işte belki bir çay, kahve içmek artık ya da bir yemeğe çıkmak gibi. Bu durumla beraber şimdi yaşadığınız olaylardaki o alanı değerlendirmekte katkı sağlayabilir. Çünkü bazı kişiler bağımlılıktan ya da işte bağlanma stillerinden kaynaklı karşısındaki kişiye karşı çok büyük böyle aşk, sevgi, tutku, ruh eşi falan düşüncelerine giriyorlar. Ama şimdi örneğin sizinle ilgilenen birini bir kahve içtiğinizde size davranışı, size tutumu, sizinle sohbet edişi, belki karşınızdaki kişiyle bunları yapamıyorsunuz. Belki size çok kötü davranıyor. O olanda bazı şeylerin açılmasına, illa negatif olarak da değil, belki de e, böyle bir şeye adım attığınızda karşınızdaki kişinin, aklınızdaki kişinin daha doğrusu ne kadar sizin için uyumlu olduğunu da görecek olabilirsiniz. Ama böyle bir adım gelecek diyebiliriz size. İkiyi seçen arkadaşlarım. Tutkuların yüksek olduğu bir açılım. Değnekler geldi. İzleyen arkadaşlarım tutku enerjisi yüksek. Değnekler, değnek sakızlısı bize aynı şekilde yeni bir başlangıçtan bahseder o da. Hızlı başlangıçlardan bahseder, hızlı yeniliklerden, beklenmedik haberlerden bahseder. Bu süreç içerisinde siz de yeni bir başlangıç, hızlı bir başlangıç yapacak olabilirsiniz. Çok hızlı haberler alacak olabilirsiniz ve bu haberler bakış açınızı değiştirecek olabilir. Bakın değnek, üçü de değnek geldi. Üçü seçen arkadaşlarım değnek üçlüsü geldi size de. Dediğim gibi video denk gelen arkadaşlarım tutku enerjileri, yaratım enerjileri yüksek. Şimdi değnek üçlüsüyle beraber artık bekleme sürecinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Bazılarınız pes etme noktasına gelmiş olabilir ama sistem diyor ki bekle. Sen yapman gerekenleri yaptın. Ben sana gönderiyorum hak ettiğini. Özellikle burada şey diyorsanız yani artık ne yapayım bırakayım mı devam mı edeyim diyorsanız sistem diyor ki biraz daha dur. Çok az kaldı sabret. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aynı zamanda ücretsiz olarak şifa grubumuza WhatsApp'tan açıklamalar kısmındaki linkten de dahil olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.